Dostlar selamlar. 15 Eylül Pazartesi bültenine hoş geldiniz. Pazartesi günleri için hedef oranımız 1.40. Bunu karşılayacağını düşündüğümüz 3 tane maçımız var. Ee, Şampiyonlar Ligi öncesindeki gündeyiz. O yüzden biraz daha temkinli davranmakta yarar var. Daha böyle ideallere gideceğiz burada. Alternatif hiçbir tercih vermeyeceğim. Sadece idare düşündüğümüzü maçı konuşup onu anlatacağım. Şampiyonlar Ligi özel videomuzu yayınladık. Şampiyonlar Ligi'nde dair toplamda 9 tane maça değindik. Enine boyuna uzun analizlerle değindik. Şampiyonlar Ligi bülteninde bahis yapacaksanız o videoyu izlemenizi kesinlikle öneriyorum. Bahis eğitim serimizi artık bitirdik. Toplamda 11 tane video ile beraber onu da oynatma listelerinde izlemeyen arkadaşlarımız izleyebilir. Her gün saat 4'te analist ile beraber bir sonraki günün bülteninden seçtiğimiz maçları enine boyuna değerlendiriyoruz. Sizler de bu saymış olduğum içerikleri kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Beğenileriniz bizim için kıymetli. Bize bir maddi getirisi yok. Fakat bahisle, futbolla ilgili olan insanların karşısına bu içeriklerin çıkması için bir beğeni bırakmanızı rica ederim. Gelin hadi maçlarımıza geçelim. İlk maçımız Çaykur Rizespor Gençler Birliği. Kendi ligimizden bir maç olacak. İlhan Palatunu Çaykur Rizespor'u sezonu çok kötü başladı. İçeride Göztepe'ye 3-0 yenildikten sonrasında deplasmanda Alanya ile 0-0 berabere kaldılar. Daha sonrasında Galatasaray deplasmanında 3-1 mağlup oldular. Şu ana kadar 1 puanları var. Hüseyin Eroğlu'nun Gençler Birliği ise aslında umutlarla, eskiye dönüş sinyalleriyle olmasına rağmen 4 maçta 4 mağlubiyetle 0 puanla devam ediyorlar. İçeride deplasmanda Samsun'a 2-1 yenildikten sonrasında içeride Antalya'ya 1-0'la boyun eğdiler. Daha sonrasında Gaziantep FK deplasmanında 2-1'lik mağlubiyetten sonra içeride Fenerbahçe'ye 3-1 yenildiler. Şimdi iki tane istikrarsız takım, iki tane çıkış yolu arayan takım var. Her ne kadar şu anki verilere baktığımızda aslında gol yollarında iki tane kötü takım gibi görünse de bu tarz kendi aralarındaki maçlar her zaman bütün sonuçlara gebedir. O yüzden benim buradaki ana tercihim maç boyunca 1.5 üstü olacak. Oranı var. Güzel de bir oranı var gün analizimiz için. Şampiyonlar Ligi öncesinde bugünü de kayıpsız atlatıp aslına bakarsak kasamıza biraz daha para ekleyip atlatırsak ne ala diyelim. Buradaki benim ana tercihim Çaykur Rizespor Gençler Birliği mücadelesinde maç boyunca minimum 2 gol olacağı yönünde olacak. Pazartesi gününden ikinci maçımız Polonya Ligi'nde Raków Gornik Zabrze'yi ağırlayacak. Baktığımız zaman Gornik Zabrze 7 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyetle şu anda 4. sırada 7 maçta 10 gol atıp 5 gol yediler. 12 puanları var. Aslında ligin güzel takımlarından, iyi takımlarından Rakov ise 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet alırken 6 gol atarken kalesinde toplamda 9 gol gördü. Şimdi Gornik Zagreb hücumu seven bir takım. Bunu aslında verilerden de çıkartabiliyoruz. Rakov ise bu ligin üst segment takımlarından. Aslında ilk dörde, ilk üçe oynayan takımlarından biri olmasına rağmen sezona kötü bir giriş yaptılar. Artık burada biraz daha kıpırdanmak zorundalar açıkçası. Gol yiyen bir Rakov var. Şimdi şöyle düşünelim. Rakov bir çıkış arıyor. İçeride Gornik Zagreb ile oynayacak. Zagreb hücumu seven bir takım. Rakov'un da çıkışa ihtiyacı var. Bu maçın böyle çok rolantide geçeceğini, duraksayarak geçeceğini düşünmediğim için benim bu iki takım arasında oynanacak maçtaki ana tercihim 1.5 üstü yönünde olacak. Bunun da oranı var ve gün oranımız için kıymetli. Aslında gün hedefimiz için kıymetli bir mücadele olacaktır. Ana tercihimiz burada maç boyunca minimum 2 gol olacağı yönünde. Çok tarafa gidilecek bir maç değil. O yüzden burada 2 golü alıp çıkmak en mantıklısı, en değerlisi, en kıymetlisi diye düşünüyorum. Haydi gelin üçüncü ve son maçımıza geçip pazartesiden kazanmaya devam edelim. Pazartesi gününden üçüncü ve son maçımız ise Como Genoa'yı ağırlayacak. Maça geçmeden öncesinde buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğeni bırakmadıysanız bir beğeni bırakmanızı rica ederim. Ek olarak abone değilseniz de içerikleri kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyelim ve haydi gelin İtalya'nın en güzel şehirlerinden biri olan Como'ya gidelim. Öncelikle Como'yu bir değerlendirelim. Como, Fabregas'la beraber aslında bir proje takımı. Özellikle iş adamlarının aldıktan sonrasında Como'yu ciddi yatırımlar yaptılar ve uzun vadeli bir yatırımlar yaptılar. İlk maçta Lazio'yu kendi evinde 2-0 yenerken Bologna'ya deplasmanda 1-0 mağlup olan bir Como var. Genoa cephesine baktığımızda ise Genoa Lecce ile 0-0 berabere kaldıktan sonrasında Juventus'a 1-0 mağlup oldu kendi sahasında. Şimdi iki takımın da oynadığı iki maçta alt bitti. Bunu bir cebimize koyalım. Como 2-0 Lazio'yu yendiği maçta golleri ikinci yarıda attı. Genoa ise baktığımızda Lecce ile 0-0 berabere kaldıktan sonrasında Juventus'ta dakika 70'lerde Vlahovic'in golüyle
1-0 mağlup ayrıldı. İlk yarıyı tutan iki takımın mücadelesi diyebiliriz. O yüzden buradaki ana tercihimiz çok değerlendirdiğimiz tercih değil ama doğru maçı seçtiğimizde kıymetli olabilen bir tercihimiz var. Buradaki ana tercihim benim maçın ilk yarısında 2 gol olmayacağı yönünde. Yani ilk yarı 1.5 altını öğreniyorum bu maç için. Maç boyunca 3.5 altı, 2.5 altı değerlendirilebilir. Coman'ın daha favori olduğu evet doğru fakat ben bu kadar kolay bir maç olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Genoa oyunu soğutabilen, tutabilen, yerine göre tempoyu düşürebilen bir takım. O yüzden burada ben iki takımın da maça yani ilk yarıya birbirlerini tartarak başlayacağını düşündüğüm için ilk yarı 1.5 altı kıymetli oranıyla güzel görünüyor diyelim ve pazartesi günümüzü de bu şekilde bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizler de her gün 4'teki analiz programını kaçırmamak ve bahis eğitimleriyle öğrenerek kazanmak için abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni bırakmayı unutmayın ki diğer insanlara da ulaşabilsin. Maçlara dair görüşlerinizi yorumda paylaşırsanız oradan da fikir alışverişi yapabiliriz. Unutmayın bahiste para böyle kazanılır.